hazırladım. Bu soruda finansal tabloların yapılmasıyla ilgili detaylı bir çözüm söz konusu. Income statement, statement of changes in owner's equity ve balance sheet ya da financial position dediğimiz dönem sonu bilançosu. Bu üç tabloyu nasıl hazırlayacağız? Böyle bir soru karşımıza çıkarsa bunları göstermek istiyorum. Hesaplar burada verilmiş. e, Bilanço hesapları var, gelir tablosu hesapları var. Bunları kullanarak income statement, owner's equity tablosu ve balance sheet tablosunu yapacağız arkadaşlar. The following list of accounts for company Findost Limited is available at the end of 2000X. Banka, accounts payable, accounts receivable, cash, capital, machinery, ki sabit kıymet anlamına geliyor. Rent expense, retained earnings, salaries expense, sales revenue, service revenue, office supplies, trucks, bu da sabit kıymet, kamyonlar. Utilities expense, withdrawals, depreciation expense, accumulated depreciation, long-term bank loans, interest payable. Evet, zaten şu sıralama arkadaşlar bu şekilde olması gerekiyor. Dönem sonlarında şirketler hesaplarının bakiyelerine göre, kalanlarına göre e, önce gelir tablosu hesaplar, sonra öz kaynaklarındaki değişim tablosu yani Statement of Change in Owner's Equity, en sonunda da bilanço oluşur. Bu sıralamada zaten sorularda bu şekildedir. Özellikle accounting derslerinde, finallerde, financial accounting sınavlarında bu tarz sorular çok çıkar. Onun için faydalı olması amacıyla böyle bir soru hazırladım. Bakalım tablolarımız nasıl oluşacak? E, Beraber izlerseniz eğer yani hesap makineniz olursa daha iyi olur. Ben Excel'de yapacağım. E, Ya da siz kağıt A4 formatını da yapabilirsiniz. Ama hesap makineniz olursa daha sağlıklı olur. Evet, şimdi bir A şıkkından başlayalım. Prepare the income statement demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu hesapların hangi gruplara ilişkin olduğunu bir gözden geçirmek gerekiyor. Yani bilanço hesaplarının ne olduğunu, yani balance sheet hesaplarının ne olduğunu, income statement hesaplarının ne olduğunu yanlarına böyle ufak ufak kodlarla yazarak ya da işte bir işaret koyarak yapabiliriz. Ben ufak kısaltmalar yapacağım. Mesela banka hesabı bildiğiniz üzere aset ve bilanço ile alakalı. Buna bir BS yazıyorum yanına. Yani balance sheet anlamında. Accounts payable. Bu da bilanço. Ara sıra Türkçe karşılıklarını söyleyeceğim. Accounts payable bizim bildiğimiz hani satıcılar arkadaşlar. Accounts receivable alıcılar. Bu da bilanço. Cash bilanço. Capital öz kaynak sermaye hesabı. Machinery sabit kıymet. Bu da bilanço. Rent expense gelir tablosu arkadaşlar. Yani income statement yazıyorum. Retained earning öz kaynak ES bilanço. Salaries expense gelir tablosu. Sales revenue satışlar gelirler yani gelir tablosu. Bu tarafa geçelim. Service revenue bir hizmet geliri varmış. Yine income statement. Office supplies balance sheet. Trucks kamyon sabit kıymet olacak. BS. Utilities expense gelir tablosu. Withdrawals öz kaynaklar grubunda BS balance sheet. Depreciation expense gelir tablosu. Accumulated depreciation birikmiş amortisman. Bu da bilançoda. Long term loans bilançoda. Interest payable. Bu da
bilançoda. Şimdi gelir tablosunu şu şekilde yapalım. Income statement başlığımız for the year 2000x diyelim. Total revenues. Şimdi iki tane gelir var. Bakın birincisi sales revenue. Şöyle isterseniz işaretleyelim. Sales revenue. Service revenue var. Bunları bir yazalım. Service revenue. Service revenue. Sonra expense'ler gelecek. Total expense. Bunların expense'lerin yanına negatif işareti koymayı unutmayın arkadaşlar. Tablonuzu yaparken sınavlarda. Expense'ler, onları da bir işaretleyelim. Rent expense var. Salaries expense var. Utilities expense var. Depreciation expense var. Başka diğerleri bilanço hesapları. Evet. Şimdi bunları da bir yazalım. Rent expense. Salaries expense. Utilities expense. Ve depreciation expense. Evet, bunları tek tek yazmak gerekiyor arkadaşlar. Sizden gelir tablosu isterse sınavda hocanız. Şimdi karşılarına rakamlarımızı yerleştirelim. Sales revenue 120 bin dolarmış. Service revenue 45 bin dolarmış. Bunların toplamını alacağız yukarıya. 165 bin dolar gelirimiz varmış. Şimdi giderlere bakalım. Rent expense. Yanlış oldu. Rent expense 25 bin. Salaries expense 35 bin dolar. Utilities expense 13 bin. Depreciation 23 bin. Evet, bunları da toplayalım. Evet, 96 bin. 96 bin dolarda giderimiz varmış bu dönem. Yani bu bilanço dönemi hesabında. Şimdi net income arkadaşlar. Income statement'ın ya da loss, yani gider de olabilir. Yani zarar da olabilir. Onun için böyle net income or loss yazmakta fayda var. Tabii şimdi kar çıktı. Total revenues 165 binden 96 bini çıkaracağız. Ve 69 bin dolar bir karımız varmış. Evet. Yani A şıkkını yaptık. Income statement bu şekilde olacak. Eee, dolayısıyla böyle bir soruda yani 100 puanın 30 puanını kazandık. Yani income statement aslında arkadaşlar mantığı şu. Gelirlerden giderleri çıkartıyorsunuz. Ama dikkat edilmesi gereken işte böyle bir biçimsel durum var. E, gelirleri toplam olarak yukarıya yazıyorsunuz. Giderleri de negatif gösteriyorsunuz. Aslında şu expense olanların hepsine de
yani şöyle negatif işareti koymak daha mantıklı. Bizim yani Türkiye'deki muhasebede hesap kodları vardır. Yani tek düzen hesap planı vardır biliyorsunuz. Ama bu şekilde Anglo-Sakson ülkelerinde hesap plan kodları yoktur. Onlar mantığa göre hareket ediyor. E, Dolayısıyla hesap kodlarına burada hiç gerek yok. Yani bilmenize de gerek yok. Accounting'in muhasebeye göre böyle bir güzelliği var arkadaşlar. Şimdi B şıkkına geçelim. Statement of Change in Owner's Equity. Yani Türkçe'de bilinen öz kaynak değişim tablosu. Şimdi biz ne yaptık? Net income'ı bulduktan sonra kârdayız. Yani bu dönemin kârı çıkmış oldu. Öz kaynaklarımızda bir değişim oldu. E, O da aslında çok kısa. Öz kaynak değişim tablosu. Başlığını yazalım. Statement of Change in Owner's Equity. Yine tarihi yazıyorsunuz arkadaşlar. Şirketin ismini yazıyorsunuz. Ben onları buraya yazmıyorum. Aklınızda olsun. Yani hızlı olmak adına. Başlangıç sermayesi. Yani dönem başındaki sermaye. E, Varsa retained earnings. Retained earnings arkadaşlar dağıtılmamış karlar. Hani bizdeki hani Türkiye'deki bilanço gelir tablosunda önceki yıl karları gibi olabilir. Ama yurt dışında ya accounting sisteminde birçok yerde, birçok ülkede yani retained earnings eğer zararsa yani bunu negatif gösteriyorlar. Geçmiş yıl zararları diye bir kavram yok. Dağıtılmamış karlar var. Ve varsa kar payları dağıtımı, dividends ama şimdi onu karıştırmayalım. Withdrawals var arkadaşlar. Withdrawals'da yani işletmenin ortaklarının sermayeden çektikleri tutarlar. Ki bu negatif gösterilecek. Onun için parantez içinde eksi yazdım. Şimdi başlangıç kapitalimiz buradaymış. Sermaye. Onu alalım. 125 bin dolar. Retained earnings vardı. Önceki yıl dağıtılmamış karları. Withdrawals var. Yukarıda işletmeden para çekilmiş. Ve tabi dönem net income for the period diyelim. For period. Bunu da yukarıda bulduk arkadaşlar. Gelir tablosunda 69 bin dolar. Net change ya da işte net change değil de dönem ending capital denilebilir. Başlangıç sermayem buydu. Retained earnings topluyorum. Withdrawals'ı düşüyoruz arkadaşlar. Ve dönem net karını da ekliyoruz. Evet, şu andaki sermayem 252 bin dolar olmuş. Evet, B şıkkını da yaptık. Öz kaynak değişim tablosunu da hazırladık. Şimdi bilanço kısmı. Financial position denir arkadaşlar genelde. Financial position ya da balance sheet. Yine tarihini ve şirketin ismini yazıyorsunuz. Cevaplarınızı hazırlarken for the year 2000 diyelim Findost Ltd.
Arkadaşlar bilançoda biliyorsunuz asetler, liability'ler ve kaynaklar. Tabii şimdi bunu detayını anlatmak uzun sürer ama e, bunları bu hesapların neler olduğunu bilmeniz lazım. Veya assets diyelim. Liabilities diyelim. Ve şuraya da owners equity diyelim. Şimdi zaten owners equity'yi bulduk aşağıda. Yani şunları tek tek hesapları yazmıyorum. Direkt topluca yazalım bunu. E, Çok uzun sürmesin diye. 252 bin dolar bulduk. Şimdi buradan bilanço hesaplarından asetleri tanımamız lazım. Bir kere cash var zaten. Cash var, banka var, accounts receivable var. Bunları bir yerleştirelim arkadaşlar. Cash, bank, accounts receivable. Sabit kıymet grubu var. Tabii ondan önce şurada bir office supplies var. Office supplies. Machinery ve trucks sabit kıymetler. Machinery, trucks. Tabii accumulated depreciation var. Bu da sabit kıymetlerin hemen ardından gelecek. Şöyle yapalım. Evet, bunları yerleştirmek gerekiyor. Cash 60 bin, banka 120 bin. Accounts receivable 90 bin. 90 bin. Office supplies 34 bin. Machinery 72 bin. Trucks 60 bin. Ve accumulated depreciation 34 bin. Evet, aset tarafı yani varlıklar tarafı bu şekilde. Şimdi liability kısmına bakalım. Accounts payable var 75 bin. bin. Interest payable var şurada. 15 bin. Long term bank loans var. Evet, o kadar. Long term bank loans. O da 60 bin. Evet, burası. Evet arkadaşlar, bilançomuzda bu şekilde olacak. Dip toplamları yapalım.
Total assets. Tabii bu accumulated depreciation eksi olacak biliyorsunuz. Evet, toplam 402 bin oldu aset tarafı. Total liabilities ve equity bu da bunların toplamı arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi eşitliği yakaladık. 402 bin dolar, 402 bin dolar. Bu da bizim bilançomuz olmuş oldu. C şıkkını da yapmış olduk. Evet arkadaşlar, kısaca anlatmaya çalıştım. Ee, Bilanço, gelir tablosu ve öz kaynak değişim tablosu. Bunların accounting'deki karşılıkları bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Ee, Dediğim gibi ben Excel'de yaptım ama hızlı hızlı siz de ee, kağıt üzerinde çalışabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.